Merhaba, nasılsın? Bugünkü videoda gördüğün üzere hiperaktivite ve sosyal yaşam ilgisinden bahsedeceğim. Çünkü sosyal yaşamda biz çok zorlanıyoruz ve özellikle benim kişisel olarak nelerde zorlandığımı, arkadaşlarımda da neler gördüğümü ve bunu aşmak için neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Bizi en çok sosyal yaşamda etkiliyor ve bununla ilgili suçluluk duygusu yaşıyoruz ve özgüven eksikliği yaşıyoruz en başta. Benim yaşadığım problemlerden biri buydu. Dışa dönük bir hiperaktif olduğum için zorlanmadığımı düşünmeme rağmen aslında ne kadar zorlanıyormuşum bunu fark ettim. Bununla ilgili şöyle bir örnek veriyor psikiyatristler ve psikologlar. Ferrari motoruna sahipsiniz ama bisiklet tekerlekleriniz var. Yani bunun yapabileceği kazaları siz düşünebiliyorsunuzdur, tahmin edebiliyorsunuzdur. Sosyal yaşamda ise bu Ferrari motorunun çok olumsuz yan etkileri var. Mesela nasıl? İletişim biçimimiz çok daha farklı oluyor. O yüzden mesela ben bir hiperaktifle karşılaştığımda birbirimizi nasıl bu kadar iyi anlıyoruz? Normalde insanlar beni bu kadar iyi anlamıyor falan gibi tepkilerle karşılaşıyorum. Meğersem o insanların da benim gibi hiperaktivite ve dikkat eksikliği problemi olduğunu gözlemledim. Aslında beyinsel işlevimizin hepimizin belli bir paternde olduğunu gösteriyor ki bu zaten kanıtlanmış bir şey. Açıkçası ben arkadaşlarımla iletişim kurarken gözlerine bakamıyordum. Birinci etmen buydu. İkincisi sürekli dikkat eksikliğim olduğu için insanlar onları dinlemediğimi düşünüyorlardı. Halbuki ben onları dinlerken aynı zamanda yan masayı da dinliyor olduğum için arkadaşlarım beni bu bizi önemsemiyor, bana değersiz hissettiriyor gibi tepkilerle karşılaşıyordum. Tabii bu daha genç yaşlarda benim maalesef arkadaşlık kurma zorluklarıma sebep oldu. İnsanları tam olarak dinleyemememe, anlayamamama sebep oluyordu ve insanlar da beni dinlemiyordu. Ama ben ne zaman kendimi bu konuda anlamaya başladım ve bu konuda kendimi geliştirmeye başladım. Bu konuda insanların da tepkilerini gördüm, değişimini gördüm ve bu açıkçası çok etkileyici bir fark yarattı benim hayatımda. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan insanların çok büyük bir problemi sosyal yaşamda zorlanmak. Bu sosyal yaşamda zorlanmak demek iş hayatında zorlanmak demek, aile hayatında zorlanmak demek ve karşı tarafı anlayamamak demek. Kendimizi anlayamadığımız için. Öncelikle ben kendimi anlayarak başladım bu yolculuğa. Arkadaşlıklarım çok uzun süre olmuyordu. Bir istikrar olmuyordu. İnsanlarla tam olarak duygusal bağ kuramıyordum. Çünkü sorunun hep bende olduğunu düşünüyordum eskiden. Ama şu an artık neyin ne olduğunu biraz daha fark ettiğim için çok daha kolay iletişim kurabiliyorum. Ben bu açıdan biraz şanslıyım. Çünkü ben biraz daha dışa dönüyorum. Daha cesur bir şekilde adım atabildim sosyal yaşamımda. Ancak bu bir sorun değil. Bu kişiliğinizle alakalı, bir de aslında hiperaktivite şeklinizle alakalı. Her türlü sosyal yaşam problemlerini aşabiliyoruz. Bunun için ama ekstra çaba göstermemiz gerekiyor. Daha küçük yaşlardayken topluma uyum sağlamakta çok zorlanıyordum. Sadece derslerde değil, arkadaşlık kurmak bile çok zordu. Çünkü insanlar sizin onlara nasıl empati yaptığınızı anlayamıyor. Onlar da çocuk olduğu için bu şekilde ne oluyor? Sizi dışlıyorlar. O yüzden uyum sağlayamadığımızı hissediyoruz biz genel olarak. En azından benim için böyleydi. Ve hep kendime şunu söylüyordum gerçekten. Ben niye farklıyım? Neden farklı davranıyorum? Hala öyleyim aslında. Diğer insanların düşünce yapısını maalesef anlamak zorunda bırakılıyoruz. Onlar çoğunluk olduğu için onların düşünce yapısına adapte olmak zorundayız. Ama biz çok farklı yollardan düşünüyoruz. Hiperaktif insanlar sosyal yaşamda her şeyi gördüğümüz için aslında karşı tarafa tam olarak odaklanamıyoruz. Özellikle bireysel ilişkilerde karşı tarafa ekstra fokus oluyoruz ve bu insanı çok iyi anlamamızı sağlıyor ama sonrasında ona karşı ilgimiz azalabiliyor. Yani bu da bir problem aslında. Bunları fark edip evet ben bu insana gerçekten %100 tam olarak odaklandım. Bu insanı çok iyi anlıyorum. Bu da karşı tarafta bir korkuya sebep olabiliyor arkadaşlar. Maalesef bir hiperaktifle birlikteyseniz bunu anlayabilirsiniz. Çünkü ilk başta çok fazla fokusumuzun, odağımızın tamamını o insana verip sonrasında bu odağı çektiğimizde yanlış anlaşılabiliyoruz. Ama bu konuda kendinizi anlarsanız ve kendinizi anlatırsanız fark yaratacağını göreceksiniz. Mesela ben arkadaşlarıma özellikle şunu söylüyorum. Özellikle ilk tanıştığım insanlara bak, bende hiperaktivite problemi var. Ben seni bazen dinliyorum ve dikkatim çok çabuk dağılabiliyor. Yandan kırmızı tişörtlü biri geçtiğinde bile ona gözüm kilitlenip ona bakıp onunla ilgili düşünceler gelmeye başlıyor aklıma. Bunun önüne geçebilmek için arkadaşlarıma bunu bahsettiğimde, ki aslında bu da çok güzel bir sınav burada arkadaşlık açısından.
açısından. Çünkü bizim gibi insanların, çoğu hassas insanlardır genelde, dışarıya çok odaklı olabiliyoruz. Bunu karşı tarafa anlattığımız zaman karşı tarafta bak odam bende değil şu an, bununla ilgili bak bu Jülide'nin problemi değil diyebiliyorlar ve bana empati kurabiliyorlar. Bunu sağladığınızda aslında siz de kendinizi daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ona da kendinizi daha iyi anlatabiliyorsunuz. Ben bunu anlatabildikten sonra arkadaşlarım benim de aslında o kadar bencil olmadığımı, onları da önemsediğimi ama buna engel olamadığımı fark etmiş oluyorlar. Ki bu benim için arkadaşlarım arasında çok güzel bir ayrım yapmama sebep oldu hayatımda. Bu benim için çok büyük bir ilerleme sağladı. Benim empati biçimim farklı ve bir insanı anlarken ona kendimden örnekler vererek anlatıyorum. Mesela biri çok büyük bir acı yaşamıştır ve size acınızı anlatıyordur. Bana bu acıyı anlatan arkadaşıma kendi acımdan örnekler vererek yapıyorum. Normalde kendinden bahsediyor ya, her konuyu kendine çekiyor diye düşünebiliyor karşı taraf. Ama bizde şöyle, benim düşünce yapımda şöyle bir şey var ki bu hiperaktiviteden kaynaklıymış. Ben o kişiye empati yaptığımı, kendi hislerimi nasıl yaşadığımla onu anlatıyorum. Bunu aslında kötü niyetle kendimi ön plana koyarak değil, bak ben de bunu yaşadım, seni böyle anlıyorum demek olarak anlatıyorum. Ama bunu eğer ben anlamasaydım karşı tarafın da anlayabileceğini düşünmüyorum. Enteresan bir empati yöntemi ve hiperaktif arkadaşlarımda da, hatta arkadaşlarımla konuşurken birbirimize sürekli kendimizden bahsediyoruz. Ne kadar bencil bir konuşma falan gibi geliyor. Aslında değil, orada birbirimizi çok farklı bir şekilde anlamış oluyoruz. Hiperaktif insanların nöronları farklı yerlerden, farklı şekillerde şekilleniyor. Yani normal bir insanın hep aynı yolları varken hiperaktiflerin çok farklı yolları sahip oluyor. Yani yol derken nöron ağlarından bahsediyorum burada. Özellikle kişinin kendini anlaması için kendi beynimizi anlamamız gerekiyor. Çünkü beynimiz farklı ve nasıl çalışıyor? Benim beynim bana bunu nasıl yapıyor gibi düşünüp ona göre benim hiperaktivitem benim hayatımı nasıl etkiliyor diye düşünmemiz gerekiyor. Ben bunu nasıl yaptım? Bununla ilgili notlar aldım. Evet, normalde böyle davranıyorum. Bunun sebebi hiperaktivite mi yoksa benim kişiliğim mi diye ayırmam gerektiğini fark ettim. Sosyal yaşamda bu benim için çok önemli oldu. Siz de benim gibi bu gibi sorunlar yaşıyorsanız aslında bu çözülebilir bir durum. Çünkü kimse sosyal yeteneklerle gerçekten doğmuyor ve bunlar gerçekten geliştirilebilir. Mesela size bir örnek vereyim. Sosyal olarak çok yetenekli olduğunu düşündüğünüz bir arkadaşınıza ya da bir büyüğünüze bunu anlatarak ben sosyal konularda kendimi geliştirmek istiyorum, sen neler yapıyorsun deyip sorarak, onu izleyerek ve onunla iletişim kurarak küçük küçük adımlar atabilirsiniz. Büyük adımlar atmanıza gerek yok. Direkt kendinizi bir partinin içine atmanıza gerek yok. Çünkü bu çok korkutucu olabilir. Sizi gerçekten düşürebilir. Sınırlarınıza göre hareket etmeniz ve onları yavaş yavaş genişletmeniz gerekiyor. Ben biraz öyle yaptım. Yeni arkadaşlıklar edindiğinizde onlara kendi durumunuzdan bahsedip, bak bende böyle bir şey var, aslında seni önemsemediğimden değil ama gerçekten böyle bir durumum var, İşte bu da teşhisim gibi söylediğinizde zaten aklı başında olan insanın bunu anlamaması gibi bir durumu yok. Ben arada çok büyük bir fark gördüm. Geçmişteki arkadaşlarımın beni önemsemediğini düşündüm. Halbuki beni gerçekten önemsiyorlarmış. Sizi önemseyen insanlar da size tabii ki bu konuda yardımcı olacaktır. Hatta seve seve yardımcı oluyorlar. Çünkü siz onlardan yardım istiyorsunuz. Kimse yardımı geri çekmez. Önemli olan bu yardımı kendiniz isteyebilmelisiniz başta. Çünkü sosyal olarak kendi farkındalığınızı edinmeniz gerekiyor. Ben bu şekilde yaptım. Yani sosyal olarak kendimi, ben bu konuda kötüyüm ve bu konuda kendimi geliştirmek için ne yapmalıyım? Bu konuda başarısızım, bu konuda başarılıyım diyerek bunları sıralayarak küçük adımlarla ilerledim. Aradan birkaç ay bile sonra aradaki çok büyük farkı göreceksiniz. Arkadaşlıklarınızdaki, yakınlıklardaki farkı göreceksiniz. Evet, ilişkiler, kişisel ilişkiler çok zor. Zaman zaman özellikle aşk ilişkileri bu konuda gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Ama küçük küçük öğrenerek ilerlediğinizde bunlarda bile fark olduğunu göreceksiniz. Çünkü ben bunu gördüm ve sizinle bunu paylaşmak istedim. Sizin sosyal yaşamla ilgili ne gibi problemleriniz oluyor? Bunları duymak isterim. Yorumlara yazabilirsiniz. Belki benim de kendimi geliştirebileceğim durumlar vardır. Bilmediğim şeyler vardır. Eğer bu konuda bildiğiniz, kendinizi geliştirdiğiniz, düşündüğünüz şeyler varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Böyle bir farkındalık videosu yapmak istedim. Bazı günler çok zor ve o günlerde sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanların yardımına ihtiyacımız oluyor ve bunu anlayacağınızı düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer destek olmak isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Hoşça kalın.